Sevgili seyirciler, iyi pazarlar. Gençlik Rüzgarı'nda yanımda güzeller güzeli Seray Hanım. İltifat almak için ismimi sevgili doktoruma yaptırıyorum. Neredeyiz efendim? Tabii ki diş hekimi uzmanımız değil mi? Melih Şengül'deyiz. Yine yüzünde güller açıyor. Ben çok sevdim bu Doktorum. işi böyle. Vallahi sevdi ve benden iyi yapıyor. Ben sorularımı soracağım. Buyurunuz. Bugün ne var konumuz ve konuğumuz kim? Ama güzel olmuyor mu böyle konuklar falan? Çok Vallahi doktorlar buradan gibi. biz müzik eğlence Biz programı bir bile sunabiliriz. Oraya doğru gidiyoruz. Onu da yaparız. Bir de televizyonda böyle talk show falan, Tabii canım. sağlık Her programı. şeyi yaparız. Güzel oldu. Her Hemen konuya girelim efendim. Bugün benim çok değerli dostum, ortağım diyebileceğim, böyle yani ayrılmaz ikili olduğumuz Doktor Mehmet Ali Güven var. O da kendisi de bir çene cerrahı. Yani ben sırtımı güvenle dayadığım, birlikte çok şey başardığımıza inandığım. Hoş geldin sevgili dostum. Hoş geldiniz. Mehmet Ali Evet, Güven. hoş bulduk. Şimdi Mehmet Ali'nin burada olmasının sebebi şu. Kendisiyle bir yol arkadaşlığımız süresince bir takım şeyler fark ettik. O da esas bildiğimiz yani implantın yerleştirilip iyileşme sürecinin beklenmesinden ziyade hemen üstlerine fonksiyon geldiğinde daha iyi iyileştiğini fark ettik ki bu bizim ilk başta endişe ettiğimiz bir şeydi ama yeni konseptimiz bu. Biraz bunları anlatalım topluma diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi implantlar ilk bulunduğunda kemikle kaynaşması, yani bizim osteoentegrasyon dediğimiz süreç aslında bir mucize gibi bir şeydi. Çok yeni bir şeydi. O yüzden implant kemikle kaynaşacak mı, kaynaşmayacak mı gibi bir sürü soru işareti vardı. O zaman ne yapıyorlardı? İmplantı yapıp işte bu sürecin tamamlanması için implantlara hiç dokunmadıkları bir dönem geçti, uzun yıllar. Ama daha sonradan fark edildi ki implant bir şekilde kemikle kaynaşıyor. Bu titanyumla vücudun bir uyumunun bir sonucu. Artık osteoentegrasyon kaygısı ortadan kalktıkça fonksiyon kaygısı gündeme geldi. Çünkü insanlar işte bu 6 ay, daha sonra 3 ay bu osteoentegrasyon sürecini beklerken, özellikle tamamen dişsiz olan insanlar, yani yiyebileceği bir dişi olmadığı için artık fonksiyon kaygısı büyük bir Bizim anlam seninle kazanmaya kaygımız başladı. aslında şu oldu bence. Biz şöyle düşündük. Ya hastalar bizden implant istemiyor ki. Diş istiyorlar. Diş istiyorlar. Estetik sonuçta. istiyorlar. Yemek yiyebilmek istiyorlar yiyebilmek değil mi? Aynen. Dolayısıyla biz bir sürü teferruatlı işlemler yapmaktan ziyade bir an önce o insanları fonksiyona ve dişe Sağlıklı bir kavuşturuyoruz. sonuca götürmek istediniz. Dolayısıyla dişler çekilir çekilmez implant konması literatürde olan bir şeydi. İmplantlar konar konmaz üstüne protez yerleştirmek, çiğnemeye başlatmak literatürde olan bir şeydi. Sadece cesaret etmekle zorlanıyorduk biz buna. Ancak Mehmet Ali ile böyle iyi planlayarak birkaç vakadan sonra gördük ki daha iyi sonuçlar alıyoruz. İnsan biyolojisinin bizden istediği bir şey. Yani bu bizim implantları yerleştirdiğimiz alveol kemiği dediğimiz, aslında dişi tutan kemik tamamen fonksiyonla çalışan bir kemik. Yani vücudumuzdaki diğer kemiklerden çok daha farklı. Doğal sürecinde fonksiyon var. Fonksiyon görmediğinde eriyen, kaybolan bir kemik. Yani diş İşte bu çekildiğinde süreyi eriyor. beklemenin bir fayda sağlamadığı, çünkü bu kemiğin zaten yapım yıkım mekanizması fonksiyonla çalışıyor. Daha Buna- tembelleştiriyor herhalde durumu Evet, yani. buna değil mi? Yavaş. hemen bir fonksiyon vermesi, kemik de orada varlığımın devam etmesi gerektiği için doğru bir iyileşme mekanizmasıyla çok daha güzel Eskiden sonuçlar implantı veriyoruz. düşünüyorduk, şimdi kemiği düşünüyoruz. İmplant yaparken kemiği korumayı düşünüyoruz. Mesela bir örnek, o hiç dişi olmayan vakalarda güzelce oturuyoruz baş başa interdisipliner şekilde çalışıyoruz. Ben bazen zorluyorum, buraya bunu yapalım diyorum. Mehmet Ali hayır diyor, olmaz diyor. Böyle bir planlama çıkartıyoruz değil mi ortaya? Bu hastalığı normal şartlarda geçmişte olsa ne yapardık? Böyle bir röntgen görüntüsü olan yani. Geçmişte İki diş mi olsa, var orada? Ben mi Evet bilmiyorum? evet yani hiç evet, bütün önde dişleri sadece kaybetmiş. 2 dişi var. Bu hastada normalde eskiden ne yapıyorduk? 6 tane implant yapmak için arka bölgede bizim hani maksiller sinüslerimiz dediğimiz kemikte bir boşluk var. Kafanın bir boşluğu. Oranın altında yeterli kemik olmadığı için önce oraya Kemik dozu- yapıyorduk yani önce. Evet. Bu Sonra yaklaşık implant. bize ne yapıyor? 6 ay bir bekleme 6 süresi. ay, 1 sene. Bunlar başarılı olursa, ki her cerrahiye bir içinde risk
barındırdığı için her cerrahinin başarısız olma şansı da var. Eğer bu kemik ilave işlemlerimiz başarılı olursa implant yapıyoruz. İmplantları da 3-6 ay arasında kemiğin kalitesine göre bekliyoruz. Ondan sonra üzerine diş yapıyoruz. Yaklaşık 1 yıllık bir süreç. Bu hastada Hasta hemen için. hasta geldiği gün şehir dışından gelmişti. Hemen Mehmet Ali operasyona aldı ve implantlarını yerleştirdikten sonra ben hemen üstüne bir protez tasarladım ve hasta 4 saat içinde işte çeşitli şekilde bu geçici oluyor tabii protezler ama sabit oluyor. Hasta sonuçta kullanıp yemeğini tabii, yiyebiliyor tabii, değil mi? gayet Günlük sağlam, hayatına devam ediyor. İstediğimiz şey çıkartamadı. zaten Saat fonksiyon 12'de görmesi. biraz önceki gibi öyle dişsiz gelen hasta saat 5'te buradan dişleriyle sabit bir şekilde Müthiş bir yürüyerek şey. çıkıyor. Bunun için senin çok güzel bir sözün vardı. Günümüz diş hekimliğinin sihirli değneği diyorum. Bugünün konusu sevgili Mehmet Ali, immediat yükleme, immediat implantasyon dediğimiz İmmediat şey. dediğin Yani hızlı hemen. Anında. Hemen. Yani diş Anında çekilip anında implant konması ya da işte implant konulup anında üstüne diş takılması. Şimdi bu artık günümüzde ve gelecekte mümkün olabildiği her an yapılması gereken bir uygulama şekli. Bunun tek dişlerde de. Şimdi mesela bir dişi çekildiği zaman özellikle estetik bölgede hastanın Evet. eğer o anda bir implant yapılamadıysa ya da bir uzun süre orası dişsiz kaldıysa o kemik ne oluyor? Biraz sen o biyolojisinden bahsedebilir misin? Yaklaşık hani implant yapmak için 3 ay bir bekleme süremiz var ama fizyolojimizde var olan kemik ilk 6 ayda %50'sini kaybediyor. Yani bir Şimdi- dokuz form kaybediyor dolayısıyla. Hacim kaybediyor. Tabii bu dışarıdan gözle görülebilir bir fark yaratır aslında. Mesela burada diyelim, Özellikle ön bölgede. şimdi implantı olabildiği en iyi şekilde bütün kurallara uyarak yapsak dahi bakın böyle bir o sağ tarafla sol taraf arasındaki fark. Yani burada hangisi implant desem herhalde Görünüyor. görünüyor değil mi? Orada bir renk farklılığı, Bir gölgelenme, volüm farkı var. volüm tabii ki. farkı ve literatürde bu belli. 1 milimetre hacim kaybı amatör bir göz tarafından bile fark edilebiliyor. Şimdi Sadece diş implant değil. planlaması daha henüz hastanın dişinin çekilmesi gerektiğinin ortaya çıktığı anda başlaması gerekiyor değil mi bizim için? Mesela bu hastada ben bir fotoğraf göstermek istiyorum sana. Hangisinin implant olduğunu söyleyebilir misin acaba? Şu an söyleyemiyorum. Demekinde söylüyorum. Kim? Bunun bir sebebi var. Ben de söyleyemem. Yani ben sen- bunu sunumlarımda çok kullanıyorum. 100 diş hekiminin 98'i bulamıyor diyebilirim yani. Şöyle bak bitmiş hali böyle gayet anında yapılmış bir nevi işte. Bir dişin çekilmesi gerekiyor çünkü ciddi şekilde böyle bir artık tedavi edilemez halde. Diş çekilir çekilmez hemen üstüne bir geçici diş yapılıyor. O dolayısıyla oradaki bakın diş eti formunu yitirmiyoruz. O diş eti formunu o diş etinin o böyle üçgen, dantel gibi böyle dişlerin arasında gelen o çıkıntılarını koruyacak şekilde o ilk şeklini kaybetmeden bir geçici diş koyduğumuz zaman o zaman ona göre iyileşiyor ve implant kaynadığında artık o kemik bir daha çökmüyor içeriye. Şimdi Evet. bu tabii ki biraz hem ustalık gerektiren hem değişik tekniklerle yapılabilen bir şey. Evet. Ancak bu eğer mümkün olabilirse ki her hastada mümkün mü? Biraz onu söyleyebilir misiniz? Her hastada tabii ki maalesef mümkün olmuyor. Ama çoğu hastamızda da gördüğümüz mümkünken Yapılmıyor. yapılmadığı için Mümkün aslında olmaz hale geliyor mümkün değil mi? olmaz hale geliyor. Özellikle göz önünde olan bir bölgede tek diş implant belki bu meslekteki en zor vakamızdır. O yüzden çok önemli. Şimdi Ve dişi çeker çekmez oraya koyduğu implantın üzerine diğer dişler gibi bir altyapıyı hemen tasarlıyoruz. Bunlar artık dijital oluyor. evet, Bunları yaptığımız zaman aynı diğer dişleri gibi bir çıkış profili. Yani yumuşak dokudan çıkış şekli onu doğal biyolojiyi takip ederek yaptığımız için yine ve fonksiyonu bir daha kendi dişinden ayırt edilemez hale geliyor ve dolayısıyla Evet, güzel şey. yani- Bunu hastalar da aslında biraz da farkındalığı arttırabilirsek belki talep etmeliler. Yani mutlaka Çünkü şu an gittiği doktor bizim yapılamaz ya da başka şeyler söylüyorsa hastada inanmak yok, durumunda gerçekten kalıyor. ileri birçok seviye hastadan şunu duyuyoruz. Ya bir beklememiz lazım diyor ya. Benim işte halamın oğlu yaptırdı, bilmem kim komşum yaptırdı. Dişi çektiler, beklediler.
hemen olmaz bu iş. Hep öyle. Yani Ama- bizim bildiğimiz de bu ya. Şimdi ilk defa Evet. sizden duyuyorum. Bizim bildiğimiz bu iyileşme süreci yok falan Biz filan de öyle diye. biliyorduk Biz ama de öyle. Ama bu artık işlere böyle Devir Ama ilerledi. bu tabii literatürde artık bilimsel Evet. olarak kendini kanıtlamış, yeni bulduğumuz bir şey değil bizim. Sadece uyguladığımız bir şey artık. Burada en önemli olan şu, yani biz burada kemikte hacim kaybediyoruz, diş etinde form kaybediyoruz ve daha sonrasında bunları tekrar oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yani Bravo. ben sürekli şunu söylüyorum, bir şeyi korumak, onu tekrar kazanmaktan çok daha kolay. Çok doğru bir şey O söylüyorsun. yüzden biz sadece hacmi korumaya, formu korumaya ve estetiği korumaya çalışıyoruz. Sevgili Koruduğumuzda Mehmet Ali başarılı Güven'in oluruz. huyudur bu. Her programda bir slogan çıkarır. Aynen şu an çıkart Çok güzel bir sloganı slogan. valla. Tekrar edelim o zaman. Dokuları tekrar oluşturmaya çalışmaktansa onları koruyarak tedavi etmek bizim için her Evet. zaman daha iyi sonuçlar veriyor. Sevgili Mutlaka. Mehmet Ali, Vallahi çok yani teşekkür nasıl ediyorum. buldun? Ya, müthiş Yani- bilgiler ve hiç duymadığımız, bilmediğimiz neler var. Buradan da izleyicilerimize ciddi bilgiler verdik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, Rica bilgilerinize ederim. Çok sağlık. teşekkürler. Çok güzel bir ekipsiniz. Bomba ekip. Ya onunla biz ayrılmaz ikili olduk artık yıllardır. Hayır bize ayrılmaz ikiliyiz diye düşünüyordum ben şimdi. Nasıl olacak bu? Ya onu ona da Televizyon Her mu yani? sektör Karar için verin. başka bir ayrılmaz Kendisine. ikilisi var. Diş hekimliğinde biz. Tamam o zaman ne Sahnedesiniz. diyelim. Evet. Ağzınıza sağlık Çok diyoruz. teşekkür ederim, sağ ediyoruz. olun. Teşekkürler. eşlik ettiniz. Sağ Ve olun. ne diyoruz? Efendim iyi pazarlar diyeyim ben. Siz efendim Gençlik programınızı- Rüzgarı devam ediyor.